Merhaba sayın arkadaşlar. Benim gibi böyle tarihi aksesuarlara meraklı olan arkadaşlar için bir video çekmek istedim. Biraz da bilgi almak istiyorum tabii ki. Burada gördüğünüz gibi iki tane köstekli. Biz köstekli saat diyoruz ama yabancılar buna cep saati diyorlar. Ondan var. İlk olarak şu gördüğünüzü bir antikacıdan almıştım. Gayet uygun fiyata. Ama sonra tabii nostaljik olsun diye yani hoşuma gitti. Hatta aksesuarıyla beraber taşıyorum. Ama görenler bunun üzerinde herhangi bir marka olmadığını söylediler. Marka olmaması benim de dikkatimi çekti. Biraz kullanılmış, yıpranmış bir hali var. Herhangi bir yazı falan yok. Hafif camda çatlağı var. Ama rakamları falan çok güzel. Bunun dışında şuradaki yelkovan da yok. Yani kilometresi pardon. Ama çok güzel çalışıyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum şu anda ama tık 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 çok güzel çalışıyor. Sonra aynı aldığım yere uğradım. Burada gördüğünüzü gördüm yani üstü yazılı Pulse Air. Bundan daha hafif, daha geniş görüntüsü var. Ve üzerinde Pulse Air yazıyor. Yani öküzün gözü. Sonra şurada da Best evet, Batı saati ifadesi var. Made by West Clocks USA. Amerikan yapımı. Nerede yapıldığı falan da yazıyor. Yani gayet bilgileri falan var ama biraz yıpranmış tabii. Camı falan hafiften bir oynuyor. İçindeki malzemelerde de biraz oynuyor. Yerine bir oturtmak lazım. Ama sesi bundan daha fazla. Daha hafif. Şu ucundaki mekanizması yok. Ama çok hoşuma gitti yani şu. Dedim ki ya dedim bendekini sana geri vereyim dedim. Bunu alayım dedim. Hiç sıkıntı yok dedi, al dedi. Ama bu saat yanımda yoktu. Dedi haftaya getirirsin dedi. Sıkıntı yok. Yani git gel tanış olduğumuz için videosunu falan da izleyebilirsiniz kanalımda. Samsung Sosyete Pazarı vlogları diye geçiyor. Tabi bu arada abone olursanız da sevinirim yani. Bu konularla ilgili daha çok içerikler çekmeye çalışacağım. Hazır konusu açılmışken bu cep saati ya da köstekli saatlerin biraz tarihinden bahsedeyim size. Bunlar 15. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlamış yani ilk modelleri. Tokalarla takılıyorlar, boyuna asılıyorlar falan böyle. Ama kullananlar genelde kimler oluyor? Çok yüksek sosyete kesimi oluyor yani. Sosyete kesimi kullanıyor bunu. Özellikle demiryolu sanayi inkılabı yani 19. yüzyılın ortalarından sonra saatin önemi çok artıyor. Hatta bu dakika saniyelerden dolayı kazalar meydana gelince bu konuda çoğu firma işe giriyor. Özellikle İsviçre ve Amerika'da. Amerika seri üretime geçince bunu herkes kullanmaya başlıyor ve böyle ceplere girecek kadar ovalleşiyor. Çünkü ilk modelleri çok daha farklı böyle. Böyle bir sanat şaheserleri diyebileceğimiz şeyler yani. Çalışma mantığı çok enteresan. Amerika'da özellikle yayıldıktan sonra şimdi buradaki gördüğünüz Pulse Air markası da Amerika markası. Biraz araştırdım ben bunu. Biraz daha tarihiyle ilgili yani çalışma mantığını anlatacak kadar tabii profesyonel değiliz bu konuda ama özellikle sesi, şu üstten kurmalı çalışması, pilli olmaması çok güzel. Bundan ileri geri hareket ettirerek sıkıştırıyorsunuz. Ondan sonra çalışmaya devam ediyor. Bakalım sesi alacak mısınız bundan? Güzel geliyor. Sesi alıyoruz değil mi? Bu da aynı şekilde güzel çalışıyor. Bu biraz ağır. Ama bu da çok güzel ya. Biraz muhafazakar bir insan olarak çok bağlanıyorum böyle eşyalara. Bu da çok tatlı. Bunun hem gördüğünüz gibi kilometresi de çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor yani. Şu halde bile çalışıyor yani. İçindeki her şey oynuyor şu anda. Onu içinde göstereceğim size. Pulse'ye bakalım. Bunun dışında mesela yazısız, markasız ne gibi
köstekli saatler var diye araştırdım mesela. Ama burada mesela İsviçre'nin Arain markasının yaptığı saate bakın. Saatin güzelliğe bak. Harika bir kurmalı saat. Böyle saatler var. Bunda bizde de genelde kime sorduysam hep bundan var eskilerden. Yine gördüğünüz gibi demiryoluyla alakalı. Çünkü demiryolu çalışanlarına mecburi yani. Çünkü zamanla yarıştıkları için mecburi olarak kullanılmış. Özellikle 1920'li ve 40'lı yıllarda tren çok fazla kullanıldığı için cep saatlerinin önemi artmış. Türkiye Cumhuriyet Demiryolları da bir İsviçre firmasıyla anlaşarak Şimendifer lokomotif resimli, TCDD amblemli, Zenit ve Omega marka olarak bu saatleri yapıyor. Zenit ve Omega. Halk arasında en çok bilineni ise en uygun fiyatla alınan Zerkisov marka olan Zerkisov. Ama şu anda bile çok değerlendi bunlar. Merakları alıyorlar. Evet, 60'lı yıllar, 70'li yıllar dedelerimizde hala da görebildiğimiz şimendiferli köstekli saatler. Mesela bak, baktıkça bakası geliyor insan. Niyeyse yani. İşte merak işte yani. Bak burada da birkaç örnek var. Zenit, Omega, bunlar kol saatleri de var. Ha işte Zerkisov. Yine demiryolu simgesi var. Omega. Vay. Adamlar mührünü basmışlar ya, çok güzel. Yani bunları var ya, koleksiyon yapasım geldi. İnşallah imkan oldukça koleksiyon yaparız. Bizim şu saatimiz burada. Yani aynısı. Şu soldakinin aynısı. Bulsey. Ovalya 1975'e kadar üretilmiş. 1957-59 arasında şoklara dayanıklı olarak deniliyor. 76'da saniye bit olmayanlar yapılmış. Yani bu biraz daha eski modeli. 1964 modeli var yani. 60'lardan kalma bir saat diyebiliriz biz buna. Yani gerçekten çok hoşuma gitti bak. Şu an camı sürekli oynuyor. Bunun işin üstadı birine göstermem lazım. İsterseniz bir içini bir açalım da bir bakalım neler varmış içinde. Evet, ufak bir tırnak hareketiyle açılıyor zaten. Bu Bulsey kapağı komple çıkıyor. Gördüğünüz kapağı burada. Bayağı büyük bir cihaz. Üzerinde bazı yazılar falan da var. Ne yazıyor? Geleceğiz bakalım. Madein Usta yazıyor gördüğünüz gibi. Evet, şurada böyle saniyeler gösteren bir mekanizma var. Burada çalışan bir kısımlar var ya. Müthiş bir şey ya. Şu kadarcık alan içerisine korneli çalışan çarklar, mekanizmalar. İnsan hayranlık duyuyor gerçekten. Ve bunları Amerikalılar seri üretime geçtikleri için her kesimden insanın sahip olmasını sağlamışlar. Yoksa çok zenginler ancak alabiliyordu. Bizim öbür markasız olan saatin gördüğünüz gibi çok dar bir alanda. Bunda da bir şey yazmıyor. Yani içine bari bir şey yazsalar. Bu mekanizması falan çok yeni duruyor zaten bunun. Şu an çalışıyor mu? Çalışmıyor. Evet, çok ilginç. Çalışan bir kısım görünmüyor ama içinden çalışıyor. Tık 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 sesler geliyor ama çok derinden geliyor. Şöyle iki kapak yapmışlar buna. İki kapaklı. Şöyle. Kapanma özelliği var. Şuraya bir yerine çentik koymuşlar. Niye koydularsa, ne işe yarıyor onu da bilmiyoruz. Evet, yani demek istediğim bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini benimle yorumlarda ya da DM'den, Instagram'dan paylaşırsa sevinirim. Bu konulara çok merak saldım. İlla ki vardır bunlarla uğraşan ama gerçekten çok sesiyle, yapısıyla, malzemesiyle çok güzel. Yani krom bir alaşımı neymiş malzemesi. Beyaz kadranlı oval yay var. Çok fazla da bilgi bulamadım bu firmayla ilgili ama bilinen bir
Marka Bursa'yı. Westclox. Ona bakalım. Evet, ve Westclox firması ile ilgili bilgileri de bulduk. Evet, burada da firma 1885'lerde kurulmuş. En önemli özelliği böyle Dünya Savaşı'nda falan Amerikan ordusuna çalışması ve şu gördüğünüz model saatleri, cep saatlerini. Bu arada bu pirinçten bir malzeme. Seri üretimle her insanın alabileceği hale getirmesi. 90'lara kadar faaliyet yürütmüşler, sonra kapatmışlar dükkanı. Evet, böyle bir cep saatimiz de olmuş oldu. Sesine bak, gayet güzel. Bunu biraz daha sağlamlaştırıp şu oynayan kısımlarını sabitleştirip bunu kullanmayı istiyorum. Diğeri de bu şekilde. Ama da çok tatlı ya. Ay Allah, ne yapsak acaba? Evet, bu konuda bilgilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, tarih sever arkadaşlar. Bununla ilgili bazı mezatlar falan var. Böyle birkaç kez denk geldim Samsun'da. Onları da çekmeyi düşünüyorum yani. Eğer siz de bunları izlemek istiyorsanız kanala abone olup yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese iyi günler.